Yeryüzü bize genellikle sevecen gelir değil mi? Ama bazı noktalar vardır ki, insanlığın varlığına bile tahammülü olmayan mutlak yasak bölgelerdir. Oralarda insan misafir falan değil. Eğer bir şekilde gidebilseydin, adımını attığın anda hata yapması beklenen bir yabancıya dönüşürdün. Ve hata bu coğrafyalarda affedilmiyor. Yanlış bir adım, bir saniyelik dikkatsizlik ya da bir nefeslik gecikmeyle bile doğa seni sanki hiç orada olmamışsın gibi silebilirdi. Şimdi dışarıdan büyüleyici görünen ama gerçekte en deneyimli insanların bile saygıyla yaklaştığı bu yerleri birlikte keşfedelim. Her adımın kumar, her sessizliğin bir uyarı olduğu noktaları. Hazırsan insan sınırlarının çizildiği yerlere iniyoruz. Runit Adası. Dışarıdan bakıldığında sıradan, tropik bir ada gibi görünür. Ama kıyıya yaklaştığında karşına çıkan şey hiç de normal değil. Devasa, beton bir kubbe. Bu kubbenin altında ABD'nin Soğuk Savaş döneminde yaptığı nükleer denemelerden kalan binlerce ton radyoaktif atık bulunuyor. Toprağın, molozun ve patlamaların kalıntıları bir araya getirilmiş ve üzeri betonla kapatılmış. Asıl sorun şu: bu kubbe ebedi bir yapı değil, zamanla çatlaklar oluşuyor. Deniz seviyesi yükseliyor ve tuzlu su betonun içine sızıyor. Yani atıklar gerçekten yok edilmedi. Sadece üzeri örtüldü. Ve belki de en rahatsız edici gerçek şu: bu kubbe hiçbir zaman uzun vadeli bir çözüm olarak tasarlanmadı. Geçici bir önlem olarak yapıldı. Ama geçici olan şey onlarca yıldır orada duruyor. Natron Gölü. Uzaktan bakınca kanla boyanmış gibi görünen bu gölde suyun rengi bazen koyu kırmızı, bazen de turuncuya çalıyor. Ve bu görüntü insanın içine açıklaması zor bir huzursuzluk bırakıyor. Ama asıl mesele rengi değil. Bu gölün suyu o kadar tuzlu ve o kadar alkali ki pH değeri zaman zaman onun üzerine çıkıyor. Yani bildiğimiz su değil, adeta doğal bir kimyasal çözelti. Bu suya giren kuşlar, yarasalar ya da küçük canlılar çoğu zaman yanık benzeri hasarlar alır. Ölen hayvanların bedenleri ise zamanla kuruyup sertleşir ve kıyıya vurduklarında taştan yapılmış heykeller gibi görünür. Fotoğrafçıların kıyıda bulduğu bu bedenler gerçek bir korku galerisini andırıyor. Adeta doğa burada yaptığı şeyleri sergiliyor gibi. Naija Kristal Mağarası. Meksika'nın derinliklerinde, yerin yüzlerce metre altında bir mağara var. İçine girdiğinde kendini bir masalın içinde sanıyorsun. Her biri metrelerce uzunlukta, cam gibi berrak kristaller. Sanki yer kabuğu içeriden ışık saçıyormuş gibi. Ama bu güzellik birkaç dakika sonra kabusa dönüşüyor. Buranın içi yaklaşık 45-50 derece sıcaklıkta ve neredeyse %100 neme sahip. Yani terlemek bile işe yaramıyor. Vücut ısısını düşüremezsin. Bilim insanları buraya girebilmek için buzlu suyla çalışan özel kıyafetler kullanıyor. Çünkü birkaç dakika içinde baş dönmesi, bilinç kaybı ve ardından ölümcül sıcak çarpması başlayabiliyor. Bu dev kristaller yüz binlerce yıl boyunca sabit sıcaklık ve basınç altında oluştu. Mağaranın içini dolduran sıcak yeraltı suları, kalsiyum sülfat bakımından o kadar zengindi ki su yavaş yavaş soğudukça mineraller çökmeye başladı ve her yıl sadece milimetrenin küçük bir parçası kadar büyüyerek bu dev kristaller zamanla metrelerce uzunluğa ulaştı. Köpek balığı geçidi. Güney Afrika açıklarındaki iki küçük kara parçasının arasına sıkışmış bu dar su yolunun adı bile neyle karşı karşıya olduğumuzu anlatmaya yetiyor. Burası büyük beyaz köpek balıklarının düzenli olarak avlandığı en aktif noktalardan biri. Su çoğu zaman sakin görünür. Hatta nispeten huzurlu bile. Ama yüzeyin birkaç metre altında neredeyse görünmeden dolaşan dev gölgeler var. Bu dar geçit, okyanus akıntıları yüzünden adeta doğal bir otoyol gibi çalışır. Soğuk ve besin açısından zengin sular buraya taşınır. Bu da fok kolonilerinin burada toplanmasına neden olur. Foklar burada toplandığındaysa zincirin bir sonraki halkası da kaçınılmaz olarak gelir. Büyük beyaz köpek balıkları. Turistler burada kafesle dalış yapabiliyor.
Ama kafes kelimesi kulağa güvenli gelse de gerçekte bu suların tamamen kontrol altına alınabildiği anlamına gelmiyor. Büyük prizmatik kaplıca. Yellowstone'un tam kalbinde, sanki uzaydan düşmüş bir göz gibi duran bu dev kaplıca, ilk bakışta insanın içinden buraya girilir bile dedirtiyor. Ortası safir mavisi, etrafıysa turuncu, sarı ve kırmızı halkalarla çevrili. Ama bu renkler güzellik değil, aksine bir uyarı. Buradaki suyun sıcaklığı 70 derecenin üzerine çıkıyor. Yani içine düşen bir canlı için kaçış yok. Saniyeler içinde şok ve ardından hızla ölüm. Burada yaşayan mikroorganizmalar ısıya göre renk değiştiriyor. Gördüğün o büyüleyici halkalar aslında hayatta kalabilen tek canlının izleri. 19. yüzyıldan bu yana buraya düşen insanların büyük kısmından geriye neredeyse hiçbir iz kalmadı. Ne bir beden, ne bir kemik. Sanki doğa onları sessizce silmiş gibi. Dışarıdan bakınca kartpostal gibi görünen bu yer, gerçekte doğanın en sakin görünen ama en acımasız yüzlerinden biri. Ölüm yolu. Bolivya'da bir yol var ki, direksiyon başındayken aracı sürmekten çok hayatta kalmaya çalışıyorsun. Yungas yolu, deniz seviyesinden yaklaşık 4500 metre yüksekte başlıyor. Yolun çoğu tek şerit, korkuluk yok. Altındaysa 500-600 metrelik dik bir boşluk var. Bir tarafta kaya duvarı, diğer tarafta uçurum. Sis çöktüğünde birkaç metre ötesini bile göremezsin. Yağmur yağdığındaysa yol çamura dönüyor ve bir kamyonla karşılaştığında geri manevra yapacak yer bile bulamıyorsun. Eskiden burası her yıl yüzlerce insanın hayatını kaybettiği bir yoldu. Zaten adı da bu yüzden ölüm yolu oldu. Bugün alternatif yollar yapıldığı için ölüm oranı düştü ama risk tamamen ortadan kalkmış değil. Hala bisikletçiler ve macera tutkunları buraya bilerek giriyor. Büyük mavi delik. Belize açıklarında, turkuaz denizin ortasında neredeyse kusursuz bir daire. Yukarıdan bakıldığında bir çeşit doğa harikası gibi görünür. Ve bu yüzden dünyanın dört bir yanındaki dalgıçları kendine çeker. Ama aşağı indikçe buranın gerçek yüzü ortaya çıkar. İlk metrelerde ışık hala seninle gelir. Sonra mavi koyulaşır. Sessizlik ağırlaşır ve derinlik arttıkça beden değil, zihin zorlanmaya başlar. Yaklaşık 30 metreden sonra azot narkozu devreye girer. Dalgıçlar bunu sarhoşluk hissi olarak tarif eder. Düşünceler bulanır, refleksler yavaşlar ve insan tehlikeyi olduğundan çok daha küçük görmeye başlar. İşte en tehlikeli nokta da burası. Çünkü büyük mavi delikte asıl risk su değil, insanın kendi algısını kaybetmesi. Denali. Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi. Ama onu gerçekten korkutucu yapan şey yüksekliği değil, hava şartları. Zirveye çıktıkça hava incelir. Soluduğun oksijen deniz seviyesinin yaklaşık %60'ına düşer. Her adım ağırlaşır. Her hareket daha fazla efor ister. Vücudun sürekli alarmdadır. Sıcaklık ise -50, hatta -60 dereceye kadar düşebilir. Bu soğukta açıkta kalan parmak dakikalar içinde hissini kaybeder. Bir süre sonra acı bile kaybolur. Çünkü sinirler bile çalışmaz. Ama Denali'nin asıl tehlikesi havanın ne zaman değişeceğinin asla bilinmemesi. Güneşli başlayan bir gün saatler içinde beyaz bir cehenneme dönüşebilir. Aniden bastıran fırtınalar dağcıları çadırlarının içine hapseder. Rüzgar öyle güçlenir ki çadırlar kopar. İnsanlar yönlerini bile kaybeder. Yani buraya gelen herkes güçlü değil ama burada hayatta kalanlar gerçekten de öyle. Danakil çöküntüsü. Buraya ilk kez bakan çoğu insan aynı şeyi söylüyor. Buranın dünya gibi görünmediğini. Gündüzleri sıcaklıklar neredeyse 50 derecenin üzerine çıkar ve gölge yok denecek kadar az. Yağmur aylarca, bazen yıllarca düşmez. Toprak çatlamış. Hava ağır ve yakıcıdır. Yerin altı hala aktif. Toprağın içinden yükselen kükürt kokulu sıcak gazlar havayı doldurur. Asidik havuzlar neon yeşili, sarı ve turuncu tonlarda parlarlar. Bembeyaz tuz tabakaları ise bu kaotik manzaranın ortasında sessizce uzanır.
Her şey o kadar gerçek dışı ki bir an için başka bir gezegende yürüdüğünü düşünebilirsin. Ama burayı asıl ürkütücü yapan şey şu: bu manzara sabit değil. Toprak sürekli hareket halinde. Yeni çatlaklar açılıyor. Eski zemin çöküyor ve gaz çıkışları yer değiştiriyor. Danakil sadece güzel bir manzara değil. Aslında hala oluşmaya devam eden bir yer kabuğu. Rongbuk Buzulu. Everest'in kuzey yamacında, dağın eteklerinden sessizce süzülen bu dev buz nehri, uzaktan bakıldığında sakin ve dingin görünür. Ama yaklaştıkça o sessizlik huzurdan çok uyarı verir. Burada sıcaklık çoğu zaman -30 derecenin altına düşer. Bir anda bastıran tipi, birkaç saniye içinde görüşünü sıfıra indirir ve yön duygun kaybolur. En büyük tehlike ise ayaklarının altında. Karın altında gizlenen derin buz çatlakları dışarıdan bakınca fark edilmez. Yanlış bir adım attığındaysa zemin aniden kaybolur ve insan birkaç saniye içinde boşluğa düşer. Ne yazık ki bu bölgede kaybolan ya da hayatını kaybeden bazı dağcıların bedenleri aşırı soğuk nedeniyle yıllarca korunmuş halde kalabiliyor. Bu da Rongbuk çevresini Everest'e tırmananlar için sessiz ama sert bir hatırlatmaya dönüştürüyor. Nyiragongo Yanardağı. Afrika'nın kalbinde yer alan bu volkanın kraterinde geceleri bile karanlığın tam anlamıyla çökemediği gerçek bir lav gölü kaynıyor. Yani yüzeyin hemen altında sürekli hareket eden, sürekli parlayan, canlı gibi görünen bir ateş denizi. Bu da dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri olarak kabul ediliyor. Sebebi ise her an patlayacak olması değil, lavların olağanüstü akışkan olması. Diğer volkanların lavları yavaş yavaş ilerlerken Nyiragongo'nunki ise neredeyse su gibi akışkan. 2002 yılında yaşanan patlamada lav akıntıları Goma şehrine birkaç saat içinde ulaştı. Mahalleleri ikiye böldü. Binlerce evi kullanılamaz hale getirdi ve insanlara kaçmaları için neredeyse hiç zaman vermedi. Bugün bile yüz binlerce insan bu dağın eteklerinde yaşıyor ve kraterin içindeki lav gölü hala orada. Fil ayağı. Çernobil'in içinde beton koridorların sonunda saklanan bir şey var. Bir makine ya da yaratık değil ama ikisinden de daha ürkütücü bir şey. 1986'daki nükleer felaketten sonra eriyen reaktör yakıtı beton ve metalle karışarak bu garip siyahımsı kütleyi oluşturdu. Şekli gerçekten de bir filin ayağını andırıyor ama görüntüsü kadar varlığı da rahatsız edici. İlk keşfedildiğinde yayılan radyasyon o kadar yüksekti ki onu sadece birkaç dakika bile gören insanlar ağır radyasyon hastalığına yakalandı. Bugün seviyeler düşmüş olsa da hala özel ekipman olmadan yaklaşılması mümkün değil. Mariana Çukuru. Okyanusun yaklaşık 11.000 kilometre derinliğinde başlıyor. Eğer oraya inebilseydin, üzerindeki su kütlesi her santimetre karene bir otomobilin ağırlığı kadar basınç uygulardı. Böyle bir ortamda insan bedeni saniyeler içinde parçalanır. Hatta özel olarak üretilmiş metaller bile bu basınca çok fazla dayanamaz. Güneş ışığı bu derinliğe ulaşamadığı için mutlak bir karanlık içinde. Uzun yıllar boyunca buranın tamamen ölü olduğu sanıldı. Ama bu derinliğe ilk kez modern kameralarla inildiğinde oraya uyum sağlamış canlılar olduğunu gördük. Şeffaf bedenli balıklar, kendi ışığını üreten organizmalar, kemikleri yumuşak, bedenleri basınca göre şekil alan tuhaf varlıklar. Evet, yaşam sandığımızdan çok daha inatçı olabilir. Ama yine de burası bizim için mutlak bir son. Yılan Adası. Resmi adı İlyada Queimada Grandi. Buraya sivillerin ayak basması bile yasak. Sebebi ise çok net. Bu ada, dünyada sadece burada yaşayan son derece zehirli bir türün altın mızrak başlı engereğin doğal alanı. Adada inanılmaz sayıda yılan var. Ağaçların dallarında, kayaların arasında, yerlerde sessizce ve hareketsiz dururlar. Ta ki çok geç olana kadar. Bu türün zehri diğer engereklere göre çok daha güçlü. Isırık tedavi edilmezse iç kanama, doku hasarı ve hayati risk oluşturabilir. Bu yüzden Brezilya donanması dışında
adaya girilmesine izin verilmiyor. Aslında bu yılanların bu kadar ölümcül hale gelmesinin asıl sebebi dünyanın geri kalanından izole olmaları. Bu adada binlerce yıl boyunca başka hiçbir türle temas etmeden yaşadılar. Av bulabilmek ve hayatta kalabilmek için zehirleri giderek daha güçlü hale geldi. Anlayacağınız buradaki ölümcüllük bir tesadüf değil. Bu adanın yılanlara dayattığı bir çeşit hayatta kalma bedeli.